Birçok kişinin ateist olma yolculuğunda önemli kilometre taşlarından biridir bu soru. Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir insan hem Müslüman olup hem de evrim teorisine inanabilir mi? Evrim teorisi Kur'an-ı Kerim'le çelişir mi yoksa çelişmez mi? Elbette bu sorulara hem bilim hem de din kanadından farklı yanıtlar verilmiş. Ancak genel eğilim ve düşünce Hz. Adem'in ilk insan olması düşüncesinden ötürü ve Hz. Adem ve Havva'nın cennetten kovulma hadisesinden mütevellit Kur'an'ın evrim teorisiyle çeliştiği yönünde. Her şeye kadir ve her şeyin bilgisine sahip olan Allah hata yapmayacağına göre evrim teorisi de apaçık kanıtlarıyla ortada olduğuna göre o halde evrim teorisi doğru ve Kur'an yanlıştır sonucuna ulaşan tek bir soru üzerinden bütün sistematiği çözüp ateizm ya da deizm yolunu tercih eden ya da bu yola çıkarımladığı sonuçtan ötürü mecbur kalan birçok kişi mevcut. Tamamen tarafsız olarak bu soruyu ve cevabını inceleyeceğim. Bu mesele evrime inanmak, inanmamak ya da Kur'an'a inanmak, inanmamak meselesi değil. Tamamen evrim teorisiyle gerçekten Kur'an'ın herhangi bir ifadesi çelişiyor mu ya da çelişmiyor mu sorusundan mütevellit. Yoksa bir ateist ya da deist inanca sahip biri evrim teorisiyle değil ama başka bir sebebe dayanarak İslam ya da inandığı başka bir semavi dini terk edebilir. Elbette bu da mümkündür. Ancak bunun sebebinin evrim olması, hatta maalesef İslam'a inanan insanlarca da bu düşüncenin desteklenmesi ne yazık ki cehaletin bir tezahürü olarak karşımıza çıkmakta. Neden böyle düşündüğümü ilerleyen dakikalarda elbette ki daha iyi anlayacaksın. Belki uzun bir paylaşım olabilir. O sebeple meseleyi gerçekten anlamak istiyorsan tüm ayrıntılarıyla dinlemeni öneririm. Eğer sıkılırsan elbette ki biraz ileri alabilirsin ama bunu çok önermem. Şimdi meseleyi biraz derinleştirelim. Öncelikle Müslüman olan ancak makro evrime değil de mikro evrime inanan bir grup var ki bunlardan başlamak istiyorum. Yani evet, doğada bir evrim var. Türler zaman içinde doğa ve iklim şartlarıyla değişiyorlar. Ancak türden türe geçiş yok. Zaten ara geçiş formları da henüz bulunamadı diyen o şahane ve ara yolu bulmuş inançlı kesim. Öncelikle uzatmadan söylemeliyim ki bu önerme tamamen yanlıştır. Biyolojik olarak bunun iki sebebi var. Birincisi, biyolojik olarak söyleyebiliriz ki ara geçiş formları yüzlerce hatta belki binlercedir. Bütün bir dinozor süper sınıfı ara geçiş formudur. Bu sebeple ara geçiş formları henüz bulunamadığı önermesi yanlıştır. İkincisi ise türden türe geçişin var olmadığını söylemek de tamamen cehalettir. Çünkü evrim teorisinden biraz olsun anlayanlar türden türe geçişin de mümkün olduğunu bilirler. Bütün bir evrimsel biyoloji bunun bir kanıtıdır. Zaten ara geçiş formlarının tek başına varlığı buna tek başına da bir kanıttır. Dolayısıyla elimizde iki seçenek kalıyor. Ya evrim teorisini orasını burasını kırpmadan tamamen kabul edeceğiz ya da bu açık gerçekle yüzleşmeyi reddedip kendimizi hurafeye teslim edeceğiz. Eğer ikinci seçeneği tercih ediyorsan şu anda bu videoyu izlemeni şiddetle öneririm. Halakallahu kable Adem bi elfe yam. Allah Teala onu ne zaman yaratmış? Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel yaratmış. Yani melekler Adem Aleyhisselam'dan evvel yaratıldılar. Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Kün feyekün ol buyurdu. Toprak insan oldu. Arada evrim yok. Bak, evrime evrilirseniz cehenneme devrilirsiniz. Evrim yok. Ne evrimi ya? Evet, şimdi birinci seçeneği tercih edenler ya da ikinciyi tam olarak tercih edemeyenlerle yolumuza devam edebiliriz. En başta belirttiğim gibi İslam'a inanıp evrime inanmayı kabul etmeyenlerin iki adet gerekçesi var aslında. Birincisi Hz. Adem'in ilk insan oluşu ve babasının olmayışı. İkincisi ise Hz. Adem'in cennetten kovuluşu. Hatta buna üçüncü bir ek yapabiliriz ki o da Hz. Adem'in topraktan ya da çamurdan yaratılması meselesi. Biz üçüncüden ve en kolay ifade edilebilir olandan başlayalım ve çok basit bir soru soralım. Çamurdan yaratılmayan var mı? Yani hepimiz çamurdan yaratılıyoruz aslında. Bu ifadeyi okuyunca belki gözünün önüne tanrısal bir varlığın çamuru sanki bir heykeltıraş gibi yoğurup insan haline dönüştürmesi geliyor. Ancak mesele oldukça basit. Çamur dediğimiz şey su ve topraktır. Su içeriz ve yediğimiz gıdalar toprakta yetişir. Bunlar kana karışırlar. Bir kısmı da sperm olur. Bundan sonrasını zaten anlatmama gerek yok. Geçelim Hz. Adem'in ilk insan oluşuna. Böyle bir ifade Kur'an'da kesinlikle geçmemekte. Eğer Kur'an'ı açıp incelerseniz Hz. Adem'in yaratılışından değil, ilk insanı ya da ilk insan türünün yaratılışından bahsedildiği görülmekte. Bu ayetlerin hiçbirinde Hz. Adem'in adı geçmemekte. İlk insanın yaratılışında geçen iki kelime var. Biri beşer, diğeri de insan. Başka bir isimden söz edilmemekte. İlk insan diye bir şey var mıdır yoksa Hz. Adem ilk insan mıdır? Elbette bu soruların cevaplarını vermek Kur'an terminolojisine göre çok mümkün değil. Çünkü ilk insan Hz. Adem olabilir de olmayabilir. Her iki ihtimalde de evrim teorisiyle çelişen bir durumun olmadığını söylemek gerek. Çünkü burada asıl önemli olan yaratılış şekli. Burada üzerinde durmamız gereken 5 ayet mevcut. Öncelikle
Öncelikle Nisa suresindeki ifade aynen şu şekildedir. Ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Burada belki kafa karıştırıcı nokta ondan eşini de var eden ifadesi olabilir. Ancak burada ondan diye kastedilen erkeğin kadından yaratılması değil. Hem kadın ve erkeğin ondan, yani tek bir candan yaratılmasıdır. Buna bilimsel bir tabirle hücre diyebiliriz. Hucurat suresi 13. ayette ise şu ifade geçmekte. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Bu ifadeyi maalesef ki bazı ilahiyatçılar Adem ve Havva olarak algılamakta. Ancak basit bir mantıkla şu çıkarımı yapmak oldukça mümkün. Hepimiz zaten bir erkek ve bir dişiden yaratılıyoruz. Burada da yine Adem ve Havva ifadesinin geçmediğini görebilmekteyiz. Dolayısıyla Nisa suresiyle de bağladığımızda bir erkek ve bir dişi hücreden ilk insanların meydana geldiği açık bir gerçek. Zümer suresi 6. ayette geçen ifadeyi incelediğimizde ise Nisa suresine benzer olarak o sizi tek bir nefisten yarattı. Onun eşini de o nefisten meydana getirdi ifadesi geçmekte. Sanırım bahsedebileceğimiz son iki ayet meseleye tam olarak nokta koymakta. Hiç yorum katmadan direkt okumak gerekirse Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. Fatır suresi 11. ayet. Ve Allah sizi bir yerden bitki gibi bitirdi. Nuh suresi 17. ayet. Bütün ifadelerden görebilmekteyiz ki Kur'an insanın yaratılış şeklini açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir ifadede birdenbire yaratılış görmemekteyiz. Ve Hz. Adem'in ilk insan olduğu ifadesine de rastlayamamaktayız. Bu sebepledir ki evrim teorisiyle çelişen bir ayete rastlamak bu açıdan mümkün değil. Şimdi gelelim elma yiyip cennetten kovuldu ve ilk insan olarak dünyaya indi görüşüne sahip olup bu sebeple Kur'an evrimi reddediyor diyenlerin görüşlerine. Öncelikle burada Kur'an'ı incelemeden önce bazı mantıksal sorular sormamız gerekmekte. Birincisi, neden bütün peygamberler Orta Doğu'dan çıkmıştır paylaşımımda bahsettiğim Nal suresinde geçen ifadeyle ilgili. Yani biz her millete bir uyarıcı gönderdik ifadesi. Hz. Adem'in peygamber olduğunu kabul ettiğimize göre bir insanın peygamber olabilmesi için uyarabileceği bir topluma gönderilmesi gerekiyor. Yani uyarabileceği bir topluluk olacak ki peygamberlik vasfı yerine gelecek. Öteki durumda peygamberlerin toplumu uyarması vasfı ile bu durum çelişmekte. Buradan yapabileceğimiz mantıksal çıkarımdan anlıyoruz ki aslında bir toplum vardı ve topluma Hz. Adem peygamber olarak seçildi. İkinci yapabileceğimiz mantıksal çıkarım ise şu. Cennet ödül, cehennem ise ceza yeridir. Hz. Adem ve Hz. Havva eğer dünyada değillerse hangi ödülü hak edip cennete yaratılmışlar? Üçüncü yapabileceğimiz çıkarım ise biliyorsunuz şeytanın Hz. Adem'in aklına girerek ona elma ya da bir meyve yedirmesine yol açması meselesi. Yani bu durumun gerçekleşmesi için şeytanın bildiğimiz anlamdaki cennete girip Hz. Adem'in aklını çelmesi gerekiyor. Sizce şeytanın cennete girebilmesi mümkün mü? Tüm bu soruları uzun uzun sormak yerine sorabileceğimiz en basit soru ise şudur. Cennette günah işlemek mümkün müdür? Tabii ki değil. Buradan da anlayabiliriz ki Hz. Adem'in ahiretteki cennetten kovulması gibi bir durum asla söz konusu değil. Bu yapabileceğimiz basit 3 mantıksal çıkarım bile bizi aslında sonuca ulaştırıyor. Ancak yine de meselenin hakkını vermek adına biraz daha derinleştirebiliriz. Öncelikle burada Arapça ve mealleriyle ilgili bir tespitte bulunmak gerekiyor. Arapça Türkçe'ye göre oldukça kapsamlı bir dil ve bu sebeple Arapçadan Türkçe'ye geçen bazı kelimeler anlam daralmasına uğrayarak dilimize geçmiş. Örnekse ceza kelimesi. Türkçe'de suçun karşılığı olarak kullanılırken Arapçada yapılan bir fiilin karşılığı. Yani iyi bir eylemin karşılığı yine iyi bir eylem olabilir. Bunun gibi onlarca örnek verebiliriz. Kur'an'da da gerçek ilahiyatçılar bilirler ki cennet kelimesi pek çok yerde ahiretteki cennet manasında değil, dünyadaki güzel bahçe manasında kullanılır. Cennet kelimesi bize Kur'an'daki bazı yerlerde ahiretteki cenneti kastederken bazı yerlerde de dünyadaki güzel bir bahçeyi ifade eder. Tüm bu sonuçları birleştirdiğimizde ve mantıksal çıkarımları ortaya koyduğumuzda Kur'an'ın hiçbir ifadesi modern evrim teorisiyle çelişmemektedir. Burada üzerinde durmam gereken nokta Kur'an evrim teorisini açıklıyor değildir. Ancak Kur'an'ın modern evrim teorisiyle çelişen herhangi bir ifadesinin olmadığı açıktır. Aklınızda beliren şu soruyu da duyar gibiyim. Peki o halde neden bunca insan evrim teorisinin İslam'la çeliştiğini düşünmektedir? Bu sorunun cevabı oldukça basittir. O da cehalettir. Çünkü İslam bilim tarihini biraz olsun bilseler bu çıkarımı asla yapamazlar. Evrim teorisi her ne kadar Darwin ile özdeşleşse de evrim teorisini ilk ortaya atan Darwin değildir. Bu mesele eski Yunan medeniyetinden bu yana süre gelen bir gözlemin sonucudur ve İslam bilim tarihinde adından söz etmemiz gereken en önemli isim ise Nasreddin Tusi'dir. Nasreddin Tusi, Charles Darwin doğmadan 600 yıl önce türlerin evrimi fikrini ortaya atmış.
Ona göre evren eşit ve benzer elementlerden oluşmuştur. Bu elementler arasında çatışmalar ortaya çıkmış, bunlardan bazıları diğerlerinden daha hızlı ve farklı yönde gelişmeye başlamıştır. Daha hızlı gelişen elementler minerallere, mineraller bitkilere, bitkiler hayvanlara ve hayvanlar insanlara dönüşmüştür. Tusi'ye göre kalıtsal değişkenlik biyolojik evrimde en önemli faktördür. Organizmalar çevreye uyum sağlayabilmek için yeni özellikler geliştirme kabiliyetine sahiptir. Ona göre 3 tip yaşam vardır: bitki, hayvan ve insan. Tusi konuyla ilgili çalışmalarında gelişmiş hayvan türünün evrim sonucu nasıl insana dönüştüğünü ayrıntılı bir biçimde açıklamıştır. Nasreddin Tusi gibi İslam'ın özellikle ilk 400 yılında evrimden bahseden pek çok Müslüman bilim insanından bahsetmek mümkündür. Ne yazık ki bu tartışma Protestan kilisesinin empozisiyle hem Amerika'da hem de diğer ülkelerde diri tutulmaya çalışılmaktadır. Bilim dünyasında evrimin olup olmaması üzerine bir tartışma asla söz konusu değildir. Neden Protestan kilisesinin evrim teorisini şiddetle ve gözlerini yumarak reddettiği konusu ise belki başka bir videonun konusu olabilir. Eğer buraya kadar dinlediysen aklındaki şüphelerin gitmiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak elbette ki kalıplaşmış düşünceleri terk etmek çok kolay olmuyor. Belki bu bir yolculuktur. Ancak her yolculuğumuzun önemli durakları vardır. Şimdi burada biraz dur ve düşün. Varacağın kanaat ne olursa olsun hiçbir zaman sorgulamaktan vazgeçme.